Yeni bir video daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir önceki videoda yaptığımız locomotion sistemini çömelme için yapacağız. Şöyle göstereyim. Karakter şu an koşma animasyonu. Normalde kamerayı çevirdikçe karakter hani şöyle oluyordu yürüdüğümüz gibi ama şu anda geri geri gidebiliyoruz. Bunun aynısını şu anda mesela çömelmeye bir bakalım. Animasyonu bile garip yani şunun. Şöyle garip bir animasyondan buradaki gibi bir animasyona çevireceğiz. Locomotion. Aslında bir önceki videoda zaten sistemi kurmuştuk. Şöyle animasyonlar kısmına giriyorum. Burada benim başka bir projeden aktardığım animasyonlarım var. Biz bir önceki videoda buradaki animasyonlarla çalışmıştık. Şöyle bunlar tabii ki in place animasyonlar olduğu yerde. Root Motion biraz daha şey oluyor. Unreal Engine'in bir projesi var. Böyle içinde 500 tane mi 1000 tane mi animasyon var. Ama onu ayarlamak daha zor. Daha meşakkatli artık nasıl derseniz. Şimdi hemen animasyonlara bir bakalım. Crouch diyoruz. Burada yani bir önceki projeden gelmiş şey de var. Şöyle bir içine girelim. Bazen sıkıntı olabiliyor. Gördüğünüz gibi bunların şöyle şurada Additive Layer kısmında şeyleri var. Curve'leri var. Editlenmiş yani bunlar. Şöyle mesela bu tarz ayağı diyelim tam yere basmıyor. Ama mesela bu da çok sıkıntı değil ama şöyle bunu düzeltebiliriz. Şunu öncelikle şuraya alalım, büyütelim. Buradan iskelet ağacına giriyoruz. Şöyle durduruyoruz animasyonu ve root'a geliyoruz. Şimdi root'ta ayarlamamız gereken şey hocam bu normalde W alınıyor mu? Alınıyor. W ile şurada falan olursa E'ye basıp buna çekiyoruz. Hiç bilmeyenler için. Buradan yani şunları kapatabilirsiniz. Şimdi şunu ayarlayacağız hocam. Şöyle biraz daha ortalı yapıyoruz. W'ye basıyoruz. Biraz daha aşağı indiriyoruz. Şu an hatta biraz daha kaldıralım. Çok azıcık boşluk olsun. Şu an gördüğünüz gibi çok daha iyi oldu. Bu şekilde animasyonları tam zemine değmiyorsa ayarlayabilirsiniz. Daha sonra ayarladıktan sonra bitmedi. Root'tan çıkmayın. Şurada artı K butonu var. Buna basacağız. Yoksa olmaz. Şimdi alt tarafta gördüğünüz gibi oraya bir yeşil şey de eklendi. Direction. Şunu değiştirdiğimiz için. Şimdi bu tamam. Diğer animasyonları kontrol etmeyeceğim. Bakalım. Genelde çoğu düzgün gibi. Bunlar sizin de böyle animasyonlarınız varsa böyle bu şekilde düzeltebilirsiniz. Şimdi öncelikle Blend Space'i oluşturalım. Burada var zaten ama yine Crouch için oluşturacağım. Animasyonlar kısmına geliyorum. Blend Space diyorum. İskelet olarak Mannequin'ı seçeceğiz. BS alt dire Blend Space alt dire Crouch yapalım bunu da. İçine giriyoruz. Bunu da şuraya yaslayalım. Şimdi Access Detail'a giriyoruz. Horizontal Axis, Vertical Axis'lerimiz var. Name kısmına Horizontal için buraya Direction diyoruz. Grid Divisions'ı 8 yapıyoruz. Çünkü 8 yönlü bir locomotion. Minimum Axis bir önceki videodaki gibi eksi 180'e artı 180. Vertical axis'imiz de yine speed olacak, karakterin hızı. Burada maksimum axis value ne olmalı? Sıfırla şurada karakter movement'a geliyoruz. Buraya crouch yazınca crouch max walk speed var. Max walk speed crouch. Şimdi burada 150'ymiş. Biz o yüzden burada şu kısmı sıfırdan 150 olarak ayarlamamız gerekiyor. Daha sonra burada animasyonları bulmamız lazım. Şimdi bizim Control Space yaptım. Bizim animasyonlar AS alt dire N olarak gözüküyor. Yok. AS alt dire C bu şey animasyonuymuş. AS alt dire C yazarsak burada hepsini göreceğiz. AS alt dire C. Bunlar tekrar söylediğim gibi
Hepsi in place animasyonlar. Şimdi öncelikle şuradan Snap to Grid'i işaretleyelim yine. Çünkü buralara yapışmasını istiyoruz. Daha sonra şuradan yine şey yapalım. Burada bir wait speed var. Bunu 3 yapalım. Bunu duruma göre, sizin animasyonlarınıza göre 15'e kadar çıkartabilirsiniz. Çok fazla yapmak da sıkıntı oluyor diyebiliyorum. Hemen idle'ları şöyle yapıştıralım. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Gel abi. 7, 8. Şimdi ASC Walk Forward F olan. Burada direkt 150'ye koyacağız. Şöyle kamerayı ayarlayalım. Gördüğünüz gibi yürümeye başlıyor. Daha sonra sağa doğru ve sola doğru olmak üzere left var. Left'i buraya koyacağız. Right'ı da buraya koyacağız. Böyle sağa, böyle de sola gidiyor. Şimdi en sağ taraflara da back, yani geriye doğru gitmeyi koyacağız. Şöyle bir bakalım. Şu an gördüğünüz gibi gayet iyi çalışıyor. Tamamdır. Şimdi şöyle save yapalım. Sırada animasyon blueprint'imiz var. Bu sizde standart projede karakter, Unreal Engine 5'in Mannequin karakteri, buradan animasyonları tıkladığınızda burada gözükür. Kendi animasyon blueprint'iniz varsa da orada ayarlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle event grafına geliyoruz. Üstü açık değilse buradan çift tıklayarak açabilirsiniz. Daha sonra buradan biz bir önceki videoda ayarlamıştık. Şunları biraz sağa doğru çekelim. Burada sequence kısmına artıya basarak yeni bir tane şey ekleyip, yeni bir pin ekleyip buradan gelip isvalide alacaksınız. Şöyle tekrardan göstereyim mi? Isvalid. Soru işaretli olanı alacaksınız. Bunu aldıktan sonra try get pawn owner var. Sağ tıkladık. Try yazar mısın? Try get pawn owner. Bunu aldıktan sonra bunu öncelikle şuraya bağlıyorsunuz. Yukarıda var ama ben şu an tekrardan göstermek için ayarlayacağım. Daha sonra burada göründüğü gibi yani pek bir şey yok. Tık geldim, çektim oradan. Get velocity. Get velocity'yi alıyorum. Daha sonra şuraya bir tane daha almam lazım. Ben böyle kodda daha şey gözüksün diye aynı şeyi kullanmadım. Buradan yine bağlayabilirsiniz şuradan ama bu şekilde daha iyi gözüküyor. Daha net oluyor her şey. Bir de yine buradan çekip bir de get actor rotation'ı alıyoruz. Sağ ve solu algılamak için calculate direction diyoruz. İki inputlu olanı alıyoruz. Burada bir tane daha var. Hemen onu da gösterelim. O da bu. Biz bunu kullanmayacağız. Üsttekini kullanacağız. Buradan sonra buradaki gibi şöyle 2 adet variable oluşturmamız lazım. 2 adet değişken. Buradan gelip şöyle promote to variable diyebilirsiniz. Ama burada daha önce bir vector length atamamız lazım. Vector length yazıyoruz. Bunu çekiyoruz. Buradan şunu silelim hatta. Buradan çektik. Promote to variable yazısı var. Buna tıkladığınızda zaten yeni bir değişken oluşacak. Buraya speed diyeceğiz. Şu an zaten bende olduğu için ayarlayamadığımdan dolayı ona 2 adını verdim. Hatta burada da bir tane yapalım. Bunu da şöyle yaptık. Bunlar bu arada isvalid'den gelecek. Daha sonra onu da buraya bağlayacağız. Bunun adını da direction diyeceğiz. Tabi bu da var. Şimdi bunları ayarladıktan sonra ben şimdi bunları sileceğim. Burada daha fazla bir şey ayarlamaya gerek yok zaten. Bunları ben sileyim. Daha sonra yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Geldik. Burada bizim şeyimiz var. Anim grafımız var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Burada zaten var ama şöyle göstermek için main state'e giriyorum.
Burada locomotion kısmı var. Burada jump olayları var. Locomotion kısmında buraya gidince yine burada state machine'i görüyoruz. Aynısı. Sadece oradan cage olarak almış. Şimdi bizim crouch'umuz burada. Ee, biz walk run'ı şöyle ayarlamıştık. Bu eskisi. Bu da yenisi. Direkt direction ve speed'i bağlamıştık. Burada da aynı şekilde crouch'a giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk videoda en basit şekilde ayarlayışı yapmıştık. Bunları artık siliyoruz. Silme vaktimiz geldi. Bunlara gerek yok. Burada şöyle bir şey yapacağız. Control Space'i açtık. Az demin oluşturduğumuz Blend Space'i buradan bulacağız. Biz şunu oluşturmuştuk. Buradan geldik. Bunu bağladık. Şey olarak da Speed'e bağladık. Biz hatta şunları alalım. Şunları silelim. Buradan geldik. Speed'i aldık. Buradan geldik. Direction aldık. Bağladık. Compile. Save yapıyoruz. Ve bu kadar arkadaşlar. Son bir şeyimiz var. Burada siz de eğer bir önceki videoda izlemediyseniz burada karakter movement'ı yani karakterinizde karakter movement'ta şuraya arama kısmına rotation yazarsanız burada sizde bu değil bu işaretli olur. Bunu kaldırıyoruz ve bunu işaretliyoruz. Compile, save diyoruz. Başlıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bu zaten vardı. Hop eğildiğimizde artık animasyonumuz 8 yönlü animasyona doğru bir şekilde uygulamış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda yapmamı istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz yoruma. Yoksa ben aklıma geldikçe böyle bu tarz içerikler çekeceğim. Onun dışında şöyle güzel bir like istiyorum arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyenler için sizden like bekliyorum. Abone de olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.